Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere donanımsal ve tasarımsal olarak çok başarılı bir cihazla geldim. Samsung Galaxy S22 Ultra. Beni takip edenler biliyorlar. Kartı da yukarıya koyarım. Bu cihaz bana Sevgililer Günü'nde eşim ve çocuklarımdan hediye geldi. Çok tatlı biçimde geldi. Telefon piyasaya çıkmadığı için sipariş verilmişti. Sipariş gelince de bize haber verdiler ve telefonun geldiğini söylediler. Biz de gittik, telefonumuzu aldık. Benim siyah rengi isteyeceğimi bilerek, düşünerek, tabii ben siyahı çok seviyorum. Siyah rengi isteyeceğimi bilerek, düşünerek bana siyah telefonu uygun görmüşler. Siyah telefon diyorum ama Phantom Black, yani böyle mat bir siyahı var, güzel bir siyahı var. Biraz sonra açtığımız zaman göreceksiniz. Şu an zaten kapalı. Gördüğünüz gibi. Diğer renk seçenekleri de var. Şöyle bir göstereyim ben size. O renkler de güzel. Tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. Ben siyah seviyorum ve bana siyah bir telefon geldi. Kutu açılışına geçelim yavaş yavaş. Evet, iki tane etiket var gördüğünüz gibi. Şu an kapalılar. Öyle bir sıkı etiket ki bunlar, aslında kesmem gerekiyor. Kutusu gerçekten çok güzel. Ben seviyorum Samsung'un kutularını. Bu sefer kutusunun kapağını çok kolay açılır biçimde yumuşak yapmışlar. Neden mi? İnsanlar aslında çalışırken böyle bazen düşürenler oluyor ya. Hani oldu da çok da oldu. O yüzden herhalde düşürme olmasın diye böyle açılırken yumuşak açılan bir kutu yapmışlar. Güzel de olmuş. Ben beğendim. Evet, şimdi kutudan kolay çıkarabilmeniz için şurada bir küçük saç var. Şöyle tutuyorsunuz ve rahatça telefonu çıkartabiliyorsunuz. Dikkatli olun. Düşürmeyin. Evet, telefonumuz kutudan çıktı. Gördüğünüz gibi. Ekran o kadar parlak. Tripodum bile görünüyor. Tavsiye edebilirim. Evet, gerçekten güzel bir tripod bu da. Videosu var. Videosunu hemen yukarı ekliyorum. Bakabilirsiniz. Kutu açılımı gerçekten çok kısa oluyor. Pıt, telefon çıkıyor. Çünkü içinde adaptör yok. Görüyorsunuz. Sadece bir telefon adaptörü yok. Fazla parmak izi bırakmayan bir telefon tasarlandı. Gerçekten fazla da önemli değil aslında, arkada parmak izi kalmış. Hani cam önemli sizin için. Cam kağıdı ya da koruyucu kullananlar da herhalde parmak izi bırakmayan cam kağıdı ya da koruyucu kullanıyorlardır. Arka tarafta zaten kullananlar için pek önemli değil ama gerçekten küçük dokunuşlar yaparak bakarsanız fazla bir parmak izi kalmıyor. 6.8 inç boyutunda QHD Plus 120 Hz'e kadar adaptif bir deneyim sunan ekranı var. Normal S22'lere göre S22 Plus'ın tasarımı biraz daha farklı. Gördüğünüz gibi böyle biraz daha küt biçimde. Yani şöyle göstereyim size. Kalemi yerleştirebilmek için sanırım bu kütlük o yüzden geliyor. Biraz daha küt. Ekran boyutunda da farklılıklar var. Her zaman oluyor bu zaten, ekran boyutunda, arka kamerada farklılık oluyor. Çünkü bir önceki cihazın hani kılıfını ya da cam kağıdı falan filan kullanamıyorsunuz. Yani tasarım devamlı değişiyor. Telefonumuz kutudan çıktı. Şimdi kutuya geçeceğiz. Kutuya geçelim yani. Kutuda ne var? Kutu zaten şöyle bir kutu. Küçücük. 45 wattlık adaptörü destekliyor ama kutuda 45 wattlık adaptör yok. Bana kalırsa Samsung bunu yapmamalıydı. Bu benim düşüncem. Yani doğayı korumak için yaptıklarını söylüyorlar. Biz de o zaman okey diyoruz ve alıyoruz. Yani adaptör olsa işimize yarar mıydı? Evet, yarardı. Yani telefonumuzu şimdi şarj edebilirdik mesela. Kutuya geçtiğimizde de her zamanki gibi zarfı çıkıyor. Sim kartı için küçük aletimiz var ve zarfımızın içinden kablo çıkıyor. Neyse ki kabloyu koymuşlar. Kablo var. Koymuşlar. Hani adaptör olmayınca belki kablo da yoktur diye düşünüyordum ama neyse ki var. Kablo almaktan yırttık. Hayır, adaptör koymuyorlar ama biz gidip tekrar adaptör alıyoruz. Yani
Bilmiyorum, doğayı nasıl koruyoruz biz böyle? Yani sonuçta bir adaptör alınıyor. Bu adaptörsüz çalışan bir cihaz değil, yani şarj etmeniz gerekiyor. Doğayı korumak istiyorlarsa bilmiyorum, benim düşüncem. Madem öyle, adaptörsüz ömür boyu şarjlı bir telefon yapın, doğa tamamen korusun. Kablomuzda gördüğünüz gibi Type-C kablo. Yani Type-C bir adaptörle çalışacak. Type-C bir adaptör almanız gerekiyor. Yani USB'li adaptörünüz varsa bu Type-C kabloyu kullanamıyorsunuz. Kutudan çıkanlar bu kadar. Yani telefon, kablo. Şimdi donanımsal ve tasarımsal olarak fark yaratmayı bilen Samsung. Görüyorsunuz, donanım güzel, tasarım güzel. Hani kullananlar biliyorlar donanımını, hani görenler de biliyorlar tasarımını. Gerçekten fark yaratmayı bilen bir Samsung var. Apple'ın yaptığını saçma bulduğunu söylüyor herkes. Sen neden uydun bu saçmalığa? Yani şarj aletini koymak ne demek? Ben bilmiyorum, bir şey satıyorsunuz ama yani düşünün bir. Hani giriyorsunuz bir mağazaya, alacaksınız, yani Samsung yeni telefon çıkartmış. Alacağım diyorsun. Ne muhteşem bir ürün. Tasarım reklamlarını gördüm. Alacağım. Megapikseli açmış, kamerası 8K. Video kayıt özellikleri, cep ekranı, kalemi. Tam diyorsun, bu telefon bana göre, ben bunu almalıyım. Alıyorsun ve çıkıyorsun. Kutuyu bir açıyorsun. Şarj yok. İşte bu. Bir hediye vermek yerine kutudan şarj aletini çıkarmak ne oluyor yani, ben bunu anlamıyorum. Evet, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın kutu açılımını yaptım. Kutu açılımı da biraz kısa oldu çünkü sadece telefonla kablomuz olduğu için kaybolmaz yani burada. Aman o da kaybolmasın, zaten şarjı bile kaybolmasın. Telefonla kablomuz çıktı. Böyle. Bunu da zaten koymayı unutmamışlar, sağ olsunlar. Kutu açılımımız böyle. Donanımla geçeceğim. Maviş de benimle birlikte sizlerle konuştu, anlattı zaten, susmadı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben şimdi burada videomu sonlandırıyorum. Adaptör almaya gidiyorum. Kendime bir cam kağıdı ve koruma almaya gidiyorum. Daha sonra şarj edeceğim. Donanımını anlatacağım size. Diğer videoda görüşmek üzere.